Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda pek çok farklı projelerinizde değerlendirebileceğiniz tığ işi, geometrik desenli kare motif yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Kare motifin genişliği yaklaşık 9 santimetre. İstediğiniz büyüklüklerde örebilir ve dilediğiniz renk kombinelerini uyarlayabilirsiniz. Motifin yapılışında 5 katlı %50 akrilik, %50 koton olan ipler kullanacağım orta kalınlıkta. Tığ numarası olarak ise 2,5 milimetre ile motifleri öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğendiyseniz haydi vakit kaybetmeden motifin yapılışına başlayalım. Motifin yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 3 zincir, halkanın içerisine 2 tane ikili trabzan yapalım. 3 zincir, halkanın içerisine 3 ikili trabzan, 3 zincir, halkanın içerisine 3 trabzan, 3 zincir ve son kez halkanın içerisine 3 tane ikili trabzan yapalım. Toplam 4 tane grup oluşturmuş olduk. Sihirli halkanın ipini sıkıştırdıktan sonra 3 zincir ve ilk zincirin tepesinden başlayarak 2 zincir boşluğuna kadar kayma dikişi yapalım. 2 zincir, aynı boşluğun içerisine 2 ikili trabzan, 3 zincir, 3 ikili trabzan yapalım. Sonraki 2 zincir boşluğu ve diğer 2 zincir boşluklarına 3 trabzan, 3 zincir, 3 ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirden başlayarak 2 zincir boşluğuna kadar kayma dikişi yapalım. Ve kayma dikişini yaptıktan sonra ikinci renge geçiş yaparak 3 zincir yapalım. Pardon, 2 zincir. Üçüncü sıradan itibaren iki rengi aynı anda yürüterek kare motifi yükseltmeye devam edeceğiz. Ve aynı boşluğun içerisine 2 ikili trabzan, 3 zincir, 3 ikili trabzan yapalım. Üçüncü son trabzanı yaparken beyaz renge geçiş yapalım. Ve pembe ipi alttan yürüterek iki köşe arasındaki boşluğa 3 ikili trabzan yapalım. Üçüncü trabzanı yaparken tekrar pembe renge geçiş yapalım. Sonraki köşeye birinci köşede yaptığımız işlemleri tekrar edeceğiz arkadaşlar. Ve üçüncü sırada köşelerde pembe renk ile 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan yapacağız. Köşeler arasındaki boşluklara ise beyaz renk ile 3 trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz.
Daima üçüncü trabzanları yaparken renk değişimi yapacağız. Ve diğer rengi alttan yürütmeyi unutmayalım. Beyaz renkli son kenardaki üçüncü trabzanı yaparken pembe renge geçiş yapalım. Ve ilk zincirden başlayarak köşeye kadar kayma dikişi yapalım. Son kayma dikişini yaptıktan sonra tekrar beyaz renge geçiş yapalım ve alt sıradaki işlemi tekrar ederek 2 zincirden sonra aynı boşluğun içerisine 2 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan yapalım. Üçüncü trabzanı yaparken tekrar pembe renge geçiş yapalım. Ve dördüncü sırada alt sırada yapmış olduğumuz beyaz trabzan grubunun sağ tarafındaki ve sol tarafındaki boşluklara pembe renk ile 3 trabzan yaparken köşelerde beyaz renk ile 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Üçüncü trabzanı yaparken tekrar beyaz renge geçiş yapalım ve köşeye beyaz renk ile 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan yapalım. Üçüncü trabzanı yaparken tekrar pembe renge geçiş yapalım ve beyaz rengin sağ tarafındaki ve sol tarafındaki boşluğa pembe ile 3 ikili trabzan yapacağız. Son kenardaki pembe renk ile üçüncü trabzanı yaparken beyaz renge geçiş yapalım. Ve ilk zincirin tepesinden başlayarak 2 zincir boşluğuna kadar kayma dikişi yapalım. Üç zinciri yaptıktan sonra alt sıradaki işlemi tekrar ederek 2 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan yapalım ve köşeyi oluşturalım. Bu sırada
Her kenarda bulunan 2 adet pembe trabzanın ortasına yine pembe renk ile 3 trabzan yaparken diğer kenar ve köşelerde beyaz renk kullanarak devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi pembe ipi alttan yürütmeye devam ederek sonraki boşluğun içerisine 3 trabzan yapalım. Üçüncü trabzanı yaparken pembe renge geçiş yapalım. Ve 2 pembe trabzan grubu ortasına 3 tane trabzan yapalım. Üçüncü trabzanı yaparken de tekrar beyaz renge geçiş yapacağız. Sonraki trabzan grubu ortasına 3 trabzan, köşeye 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan yapalım. Pembe ile beyaz trabzan grubu ortasına beyaz renk ile 3 trabzan, üçüncü trabzanı yaparken tekrar pembe renge geçiş yapalım ve 2 pembe grup ortasına 3 tane trabzan yapalım. Üçüncüyü yaparken tekrar beyaz renge geçiş yapalım. Sonraki boşluğa ve köşeye beyaz renk ile devam edelim. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ve son kenardaki son trabzan grubunu yaptıktan sonra pembe renk ile işimiz kalmadığı için burada kesebiliriz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman da ilk zincirin tepesinde kaydırma yaparak sırayı tamamlayalım. Daha küçük bir motif istiyorsanız arkadaşlar burada bir zincir yaparak ipi kesebilirsiniz. Ben bir sırada beyaz renk ile çerçeve yapacağım için devam ediyoruz. Köşe zincirine gelene kadar kayma dikişi yapalım. Köşeye alt sıradaki işlemi tekrar edelim. Ve sonraki köşeye gelene kadar tüm trabzan grupları ortasına 3 trabzan yaparak devam edeceğiz. Ve bu sırada sadece beyaz renk kullanacağız. Köşeye 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. Ve sıra sonuna gelene kadar kenarlarda bulunan tüm trabzan gruplarının ortasına 3 trabzan, köşelere alt sıradaki işlemi tekrar ederek yapmaya devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikişi yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek motifimizin
tamamlayalım. Bu ipi de arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleyelim. Evet, böylelikle motifimizin tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.